Neden sadece Kur'an korundu? Diğer kitaplar neden korunmadı da sadece Kur'an korundu? Şimdi diyorlar ki Allah Azze ve Celle bir kitap gönderdi. Tamam. Sonra onu beğenmedi ve daha iyisini gönderdi. Öyle diyorlar. Sonra onu da beğenmedi ve daha iyisini en son Kur'an'ı gönderdi. Neden en iyisini direkt göndermedi? Soru bu. Anladınız mı? Gönderdi. Sonra daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini. Şimdi kitaplara göre izahat değişti çünkü. İnsan gelişimi de öyledir. İnsan gelişiminden bakalım. İlkokulda bize ne öğretirler? Sıfır ve üstündeki sayıları öğretirler. Ortaokula geçtiğimizde ne öğretirler? Sıfırın altında da sayılar var. Yani eksi sayılar var derler. Doğru mu? Liseye geçtiğimizde köklü sayıları öğretirler. Üniversiteye geçtiğimizde derler ki türev ve integral var derler. Şimdi şunu soralım. Madem son nokta türev ve integral, neden direkt onu ders vermiyorsunuz? Olur mu? Olmaz. Sen tufulet evresinde küçücük çocuğa türev integralden ya bu son nokta budur ben direkt bunu ders vereyim diyebilir misin? Onun altyapısını, background'unu oluşturmadan mümkün değil diyemezsin. Demek ki ders öğrenciye göre anlatılır. Tekrar edelim mi? Ders öğrenciye göre anlatılır. Tufulet evresinde sıfır ve sayıları anlatırsınız. Ortaokula geçer, biraz daha gelişir talebe. Ona göre ders anlatırsınız, dersiniz ki eksi sayılar da var. Liseye geçer talebe, köklü dersiniz. Üniversiteye geçer talebe, türev ve integral var dersiniz. Soruyu tekrar sorayım, önemli mesele. Ya madem bu işin gideceği yer türev ve integral, direkt öyle anlatsanıza olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü ders öğrenciye göre anlatılır. Bütün insanlık, beşer bu dönemlerden geçmiştir. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Demek ki her sınıfa göre ders kitabı gelmeli. Doğru mu? Doğru. Öyle olmuş mu? Öyle olmuş. İnsanlık bir nevi şöyle değil mi? İlkokul Tevrat. Milattan önce 13. yüzyıl. Bir nevi. Ortaokul Zebur. Milattan önce 900 bin. Lise İncil. Milattan sonra 500. Üniversite Kur'an. Milattan sonra 610-632. Madem en son Kur'an olacak, neden ilk Kur'an'ı göndermedi denmez. Çünkü ders öğrencinin seviyesine göre verilir. Sen tufulet döneminde beşer buna hazır değilken nasıl olacak da Kur'an'ı direkt ona göndereceksin? Olur mu? Mümkün değil. Allah farklı dinler göndermedi. Buna da bir değinmemiz lazım. Hazreti Adem'den bu yana tek din İslam'dır. Ali İmran 19 diyor ki kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Yani farklı din değil. Hazreti Adem'den bu yana tek bir din var, o da İslam'dır. Diğer 124 bin peygamber de bunu anlatmıştır. Hepsinin anlattığı, şu ayrıma lütfen çok dikkat edin. Kitapların anlattığı itikat aynıdır. Şeriat farklıdır. Bak şimdi çok önemli mesele ya. Tekrar eder misin? İtikat aynıdır. Şeriat şartlar demek zaten. Şartlar hep değişmiş mi? Değişmiş. İtikat aynıdır. Hepsi şunu anlattı. Tevhid, ahiret, nübüvvet, kitap, kader, melek. Doğru mu? Sorun yok. Sonra tahrif edilenlere bakmayın yani. Biz aslının böyle olduğunu biliyoruz. Şeriat değişmiş midir peki? Değişmiştir. Yani hayvanın iç yağı bizde yenir ama Tevrat'a göre haramdır. Bunlar şartlardır. Farklılık gösterir. Kur'an'da da öyledir. İtikat aynıdır. Şeriat değişmiş ve çok daha izahı artmıştır. Şimdi o zaman itikat değişken midir? Hayır. Hep tevhidin akideleri. Şeriat değişken midir? Şeriat değişkendir. Yani şeriat konjüktüreldir. 3000 yıl önce dünya birbirinden habersiz. Bir yanda Çin var, bir yandan Amerika, bir yandan Mezopotamya. Tek bir peygamber gönderip hepsini cem edebilir miyiz? Olmaz. Neden 124 bin, anladınız mı? Onun biz zamansal bölmesini yaptık. Yani aynı anda birçok peygamber olmak zorunda zaten. Zaman ve 124 bin matematiğini yaptığında. Çünkü toplum tufulet evresinde. Şimdi şuraya ben 200 tane çocuk versem tek başına baş edebilir misin bir öğretmen olarak? Mümkün değil. Yerler. Seni yerler. Öyle değil mi? Ben şimdi liselerde derslere girdim. Ortaokullara arasındaki fark dağlar kadar. Ortaokulda 10 talebeyi zapt edemiyorsun ama lisede bir ordu getirsinler. Sıkıntı yok. Neden? Çünkü tufulet evresine çok rehber lazım. Ama kemalat evresinde işte amfide ders görüyorsunuz. Şeyimiz burada mı? Tıp dersleriniz var değil mi? Amfide kaç kişiyi de görüyorsunuz? 300 kişi amfide. Hocanın bir hamlesi, oturun, dinleyin, yazın. Yetiyor mu? Yetiyor. 300 tane çocuğu versen burada kaç kişi istersin? Ordu ister, ordu. Demek ki beşer tufulet evresindeyken tek rehber yetmez. Bölgelere göre rehberler dağıtılması lazım. Ama beşer tekamül edince, olması gereken noktaya varınca, yani üniversite talebesi olunca bir rehber yetiyor. Demek ki eskiden dünya farklı. Çin, Amerika, Mezopotamya farklılıkları var mı? Olmaz mı? İhtiyaçları farklı, psikolojileri farklı, algı seviyeleri farklı, kültürleri farklı, teknolojileri farklı. Ticareti düşünün yani. Asya'da takas usulü, Lidya'da
Madeni parayla ticaret yapıyorlar. Şimdi siz aynı tabiri ikisine nasıl kullanacaksınız o dönem? Çünkü beşer tufulet evresinde. Bu tufulet meselesini Üstad Hazretleri 27. sözün hatimesinde şöyle anlatıyor. Bence çok önemli. Burayı bir dinleseniz iyi olur. Asırlara göre, burada asırdan kasıt yüzyıl demek değil. Dönem diyor. Anladınız mı? Asırlara göre şeriatlar değişir miydi? Evet. Değişir. Hangisi değişmiyordu? İtikat değişmez. Şeriat değişir. Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, yani ayrı şeriat ne demek? Ayrı peygamber demek. Yani peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Şimdi Allahu alem biz bunu bilemeyiz de ben tahmini söylüyorum. Belki ahirette göreceğiz. Konfüçyüs dedikleri o dönemin bir peygamberi, mesajının bir kısmını doğru almışlar, bir kısmını tarif etmişler, öyle kalmış. Belki ahirette göreceğiz. Çünkü 124 bin peygamber çok büyük bir rakam. Hatemül Enbiya'dan sonra, hatem son peygamberden sonra şeriat-ı kübrası her asırda, her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Ne güzel anlatmış. Ne güzel. Değil mi? Mükemmel anlatmış ya hakikaten. Buraya kadar anladık. O zaman anahtar sorumuzu sorup bu bölümü kapatalım. Peki dediğinizi anladım. Madem öyle Kur'an hariç diğer kitapları neden korumadı? Yeni gelecek kitaplarda şeriat farklı olacağından, önceki kitapların sağlam kalması insanın zihninde çelişki doğuracağından Allah Azze ve Celle direkt onları tahrif ettirdi. Bu da Kur'an'ın mucizesidir. Kur'an'ın korunması sadece Kur'an'ın korunması demektir. İnsanlara, beşere bir ikramdır bu. Beşerin aklı karışmasın diye bir önceki kitaplar tahrif ettirilmiştir. Bu kadar. Ya, o yüzden Allah tahrif edilmesine bizzat müsaade eder. Herkeste bir aydınlanma oldu. Işık tayfları görmeye başladım. Mükemmel mesele değil mi? Bizzat bu Kur'an'ın mucizesi. İnanılır gibi değil. Meseleler efsane değil mi? Ya.